Şöhretin Dünyasına dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz nardan yapmış olduğumuz bir lokum. Narlar bitmeden nar lokumu yapalım istedim. Gördüğünüz gibi gayet sıkı, dolgun, rengi çok güzel, elinize yapışmıyor. Tadı bir o kadar güzel. Çok şekerli yapmadım. İstedim ki onların o güzel ekşi tadı ağzıma gelsin. Ama siz isterseniz çok şekerli yapabilirsiniz. Daha fazla şeker kullanabilirsiniz. Dışarıdan lokum almıyoruz. Çünkü dışarıdan aldığımız lokumların içerisinde nişasta bazlı şeker ya da glikoz şurubu var. Çok sağlıklı olmuyor. O yüzden evinizde bu lokumu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Herkese yapmasını tavsiye ediyorum. Yapması çok kolay arkadaşlar. Tarifimize geçelim. Öncelikle ayıklamış olduğumuz narlardan bir kase süslemek için ayırıyoruz. Yaklaşık 3-4 kiloluk bir nar ayıkladım. Şimdi bu narlarımızın suyunu çıkaracağız. Siz isterseniz blenderdan geçirip süzebilirsiniz ama ben elimle sıkmayı tercih ediyorum. Evet, narlarımızın suyunu sıktık. Şimdi süzmeye geçiyoruz. Bu şekilde bir süzgeç kullanabilirsiniz. Hala narlarımızın bazıları ezilmedi, nar taneleri. Onları da bu sıkma işlemi, süzme işlemi yaparken onları da sıkmış oluyoruz. Böyle görmüş olduğunuz gibi süzüp sıkıyoruz. Sıkmış olduğumuz nar suyumuzdan bir su bardağı nar suyu ayıracağız nişastamızı karıştırmak için. Nar suyumuzu bir tencereye alıyoruz. Toplamda 1600 cc nar suyumuz oldu. Ocağımızın altını yakıyoruz. Ve kısık ateşte nar suyumuzun biraz kıvam almasını ve miktarın azalmasını sağlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi nar suyumuz kıvam aldı, azaldı. Bunu neden yapıyorum? Nişastasını daha az kullanmak için yapıyorum arkadaşlar. Eğer baştan itibaren nişasta koysaydım çok fazla nişasta kullanmak zorunda kalacaktım. Böylelikle daha az nişasta kullanmış olacağım. Evet, tam kıvamına geldi. Bir çay bardağı toz şekerimiz var. Siz arzu ederseniz daha fazla da şeker kullanabilirsiniz. Ben çok tatlı olsun istemedim. Şekerle nar suyumuzu bir 15-20 dakika daha kısık ateşte kaynatıyoruz. Bu arada 12 tepeleme tatlı kaşığı buğday nişastamızı bir kaseye koyuyoruz. Daha önceden ayırmış olduğumuz bir su bardağı nar suyumuzu nişastamıza ilave edip karıştırıyoruz. Birden nişastamızı içine dökmüyoruz. Yavaş yavaş sıcak olan nar suyundan ilave ederek nişastamızı ılıtıyoruz ve daha sonra nar suyumuza karıştırıyoruz. Evet, şimdiden kıvam almaya başladı. Bu şekilde arkadaşlar iyice kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı kıvamı arttı. Ama istediğimiz kıvama daha gelmedi. Biraz daha karıştırarak pişireceğiz. Bu arada bir su bardağı cevizimizi hazırlamıştık. Onu sıcağı sıcağına koymayacağım. Biraz sıcağı geçsin. Ondan sonra cevizimi ilave edeceğim. Siz arzu ederseniz fındık koyabilirsiniz.
koymayabilirsiniz. Çok güzel bir kıvam aldı. Rengi çok güzel oldu. Mis gibi kokuyor. Nar lokumumuz tam kıvamına geldi arkadaşlar. Artık ocaktan alacağız. İlk sıcağı geçince de içine cevizlerimizi ilave edeceğiz. Borcamımız var arkadaşlar. Böyle 15'e 15 ölçülerinde. Bunun içine fırın kağıdımızı koyacağız. İçine de 1 su bardağı Hindistan cevizini ilave edeceğim. İlk sıcaklığı geçti. 1 su bardağı kırılmış cevizimiz var. Cevizimizi ilave edeceğiz. Bu aşamada ilave edersek bu cevizin o güzel kıtır kıtır tadını lokumlarımızı yerken ağzımızda hissedebiliriz. İyice cevizimizi karıştırıyoruz. Daha sonra lokumumuzu Hindistan cevizlerimizin üzerine döküyoruz. Hala sıcak ama o ilk sıcaklığı geçti. Üzerine 1 su bardağı yine Hindistan cevizi döküyoruz. Şekil vermek için elimizle yapışmasın diye Hindistan cevizini bolca döküyoruz. Ve elimizde bastırarak kalıbımıza iyice yayıyoruz. Bu şekilde hazır oldu arkadaşlar. Bir gece buzdolabında bekleteceğiz. Bir gece buzdolabında bekleyen lokumlarımız arkadaşlar bayağı bir sertleşti. Şimdi bunu kalıptan çıkaracağız. Üzerinden fırın kağıdını alıyoruz ve istediğimiz kalınlıklarda ve ölçülerde dilimliyoruz. Siz arzu ederseniz daha geniş kalıplarda daha küçük küçük lokumlar yapabilirsiniz. Kahvelerinizin yanında ikramlık olarak kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kendim yaptım diye demiyorum ama çok güzel oldu kıvamı. Bakın, oldukça dolgun, sert, rengi de çok güzel. Tam istediğim kıvamda oldu arkadaşlar. Hepinize yapmanızı tavsiye ederim. Dışarıdan almaktansa evinizde yapabilirsiniz. Yapması çok kolay. Her türlü meyveden lokum yapabilirsiniz. Kesmiş olduğumuz kenarlarını arkadaşlar Hindistan cevizini bulayıp sunum tepsisine yerleştirebiliriz. Yapması çok keyifli. Yemesi zaten çok keyifli. Nar biliyorsunuz kırmızı renkli bir meyve. Kanserden koruma özelliği var. Narın bu nimetlerinden siz de faydalanın arkadaşlar. Çocuklarınıza bu güzel sağlıklı atıştırmalıkları yedirin. Misafirlerinize ikram edin. Lokumlarımız tadıma ve sunuma hazır hale geldi. Görüntüsü çok güzel, rengi çok güzel arkadaşlar. Bakın, oldukça sert, dolgun, kıvamı da çok güzel. Elinize yapışmıyor. Özellikle bu kısımları Hindistan cevizine batırmadım ki rengini görün diye. Arkadaşlar, tadı da çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim yapmanızı. Afiyet olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.